Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Felsefenin en sarsıcı sorularına daldığımız bu yolculukta bize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hazırsanız sizi biraz rahatsız edebilecek bir soruyla başlayalım. Ya gerçeklik sandığınız gibi bir şey değilse? Bir anlığına durup bu soruyu ciddiye alın. Hani her gün üzerinde yürüdüğünüz, dokunduğunuz, sağlam olduğundan emin olduğunuz bu zemin var ya hepsi sadece bir yanılsamadan ibaretse? İşte bu felsefenin en kışkırtıcı sorularından biri ve biz bugün tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Gelin bu sorunun cevabını felsefe tarihinin en cesur metinlerinden birinde arayalım. Yani görünenin ardındaki gerçeği, görünüş ile gerçeklik arasındaki o ince çizgiyi keşfe çıkalım. Bu yolda rehberimiz İngiliz idealizminin devlerinden F.H. Bradley olacak. Onun Görünüş ve Gerçeklik adlı eseri bizim o çok güvendiğimiz sağduyumuza, gündelik dünya algımıza indirilmiş entelektüel bir darbe gibidir. Bradley adeta bize şöyle der: bildiğinizi sandığınız her şeyi ama her şeyi sorgulayın. Zaten bakın, bu alıntı Bradley'nin o ironik ve keskin zekasını ne güzel özetliyor. Felsefeyi bile, yani içgüdülerimize kılıf bulma sanatını bile sorgulamaktan çekinmeyen bir düşünürden bahsediyoruz. Evet, şimdi Bradley'nin argümanının tam kalbine iniyoruz. Algıladığımız dünyanın en temel yapı taşlarını, yani nesneleri ve onları birbirine bağlayan o meşhur ilişkileri masaya yatıracağız. Uyarayım, bu sorgulamanın sonunda dünyaya bakışınız eskisi gibi olmayabilir. Şöyle bir düşünelim. Dünyamız neyden oluşur? Bir yanda kırmızılık, sertlik gibi nitelikler var. Bir de bu nitelikleri birbirine bağlayan, yanında, üstünde, yüzünden gibi ilişkiler var. Gördüğümüz, deneyimlediğimiz her şeyi bu iki temel kavramla anlamlandırıyoruz, değil mi? İşte Bradley'nin o meşhur entelektüel tuzağını kurduğu yer tam da burası. Bize bu kadar doğal, bu kadar apaçık gelen bu iki kavram, yani nitelikler ve ilişkiler, acaba mantıksal bir süzgeçten geçtiğinde ayakta kalabilir mi? Bradley'nin argümanının bir sonraki adımı, özellikle ilişkiler kavramının ne kadar büyük bir problem olduğunu göstermek. O basit görünen bağlar var ya, işte onlar aslında mantıksal bir paradoksa, bir imkansızlığa kapı aralıyor. Bundan daha basit, daha sıradan bir cümle herhalde yoktur. Kitap masanın üzerindedir. Gayet net. Ancak Bradley'e göre bu masum cümlenin içinde mantığı altüst eden derin bir problem gizli. Şimdi olayı bir ayrıştıralım. Bir tarafta niteliklerimiz var, kitap ve masa. Kendi başlarına var olan şeyler. Diğer tarafta ise onları birbirine bağlaması gereken üzerinde ilişkisi var. Bradley'nin can alıcı sorusu şu: peki bu ilişki, bu niteliklere nasıl bağlanıyor? Düğüm tam da burada atılıyor. Eğer üzerinde ilişkisi hem kitaptan hem de masadan ayrı bir şeyse, o zaman onu da kitaba ve masaya bağlayan başka bir şeye, yani yeni bir ilişkiye ihtiyacımız var. Gördünüz mü? Sorunu çözmek için attığımız her adım aslında problemi bir kat daha büyütüyor. Felsefede buna sonsuz gerileme diyoruz. Yani bir çözümsüzlük döngüsü. Peki o yeni ilişkiyi bağlamak için bir tane daha, onu bağlamak için bir tane daha, bu zincir böylece uzayıp gidiyor sonsuza kadar, mantıksal bir kabus adeta. Ve işte Bradley'nin o sarsıcı hükmü, bu zincir sonsuz olduğu için o en başta kurmaya çalıştığımız bağlantı aslında asla kurulamaz. Dolayısıyla ayrı nesneler ve aralarındaki ilişkilerden oluştuğunu sandığımız bu dünya mantıksal bir çelişkidir, nihai gerçeklik olamaz. O sadece bir görünüştür. İyi de eğer her gün yaşadığımız bu dünya sadece bir görünüşse, o zaman perdenin arkasında ne var? Gerçekliğin kendisi neye benziyor? İşte şimdi Bradley'nin bu soruya verdiği cevaba, yani mutlak olana bir göz atalım. Mutlak olan, Bradley'nin cevabı mutlak olandır. Bunu bir nesne gibi değil de devasa bir okyanus gibi hayal edin. Dalgalar, akıntılar, renkler, hepsi sanki ayrı ayrı şeyler gibi görünse de aslında hepsi tek ve bölünmez bir okyanusun parçasıdır. İşte mutlak olan da tüm çeşitliliğin içinde eridiği, çelişkilerin anlamını yitirdiği tek bir bütünsel deneyimdir. O okyanus benzetmesine dönersek, mutlak olanda kitap bir dalga, masa başka bir dalga, üzerinde ise aralarındaki hareket gibidir. Ama hiçbiri okyanustan ayrı var olamaz. Çelişkiyi yaratan o keskin ayrımlar ortadan kalkınca paradoks da kendiliğinden çözülmüş olur. Peki sonuca yaklaşırken soralım. Tüm bu akıl yürütmenin, bu soyut felsefi yolculuğun nihai amacı ne? Bu düşünce egzersizi bize ne kazandırıyor? Bradley'nin amacı yaşadığımız hayat yalandır demek değil aslında. Asıl amacı düşüncemizin sınırlarını bize göstermek.
Bu egzersiz bizi en temel varsayımlarımızı bile sorgulamaya itiyor ve evreni artık sadece parçalar halinde değil, bir bütün olarak kavramaya zorluyor. Bazen en iyi cevap daha derin bir soru sormaktır. Ve işte Bradley bizi tam da bu soruyla baş başa bırakıyor. Eğer her gün deneyimlediğimiz bu dünya yalnızca bir görünüş ise, o zaman gerçek bir hayat yaşamak, bu ne anlama gelir? İşte bu felsefenin bize hediye ettiği, cevabını belki de bir ömür boyu arayacağımız o muhteşem sorulardan biri.